büyülü krallık, ışıltılı nehirleri, yemyeşil ormanları ve görkemli sarayıyla uzak diyarlarda masal gibi bir diyardı. Bu krallığın başında güzelliği ve bilgeliğiyle tanınan Kraliçe Selina hüküm sürmekteydi. Selina, halkının gözünde adaletin ve zarafetin simgesiydi. Zümrüt yeşili gözleri, altın rengi saçları ve her zaman kendine güvenen duruşuyla krallığına huzur ve refah getirmişti. Ancak tüm bu ihtişamın ardında Selina'nın kalbinde derin bir boşluk saklıydı. Her gece başını yastığa koyduğunda sarayın soğuk duvarları arasında yankılanan yalnızlık onun ruhunu esir alıyordu. Bir gün bu yalnızlık duygusu ona ağır gelmeye başladığında kendini sarayın bahçelerine attı. Bahçeler her türden çiçekle bezenmiş, renk cümbüşüyle sarmalanmıştı. Gökyüzü bulutsuzdu ve güneşin sıcak ışınları çiçeklerin yapraklarında altın gibi parlıyordu. Selina çiçeklerin arasından yürürken sarayın bahçıvanı Aras'ı fark etti. Aras, boyu posu yerinde, sade ama etkileyici bir genç adamdı. Toprağa olan sevgisi ve doğanın dilini anlama yeteneği ona kendine has bir çekicilik katıyordu. Gözleri toprak gibi derin ve sıcaktı. Selina, Aras'ın bitkilerle konuşur gibi çalışmasını bir süre sessizce izledi. O an, içinde kaybolmuş bir huzur bulduğunu hissetti. Selina sessiz adımlarla Aras'a yaklaştı. Aras, kraliçeyi görünce başını eğdi. Ancak Selina'nın gözlerindeki parıltı onun cesaretini kırmadı. İkisinin arasında kısa ama yoğun bir bakışma oldu. Selina o gün Aras'ın sıcak gülümsemesiyle ilk kez içindeki boşluğun azaldığını fark etti. O an her şeyin başladığı andı. Bir kraliçeyle bir bahçıvan arasında filizlenen bu aşk, ilk başta yasak ve imkansız görünse de her geçen gün daha da büyüdü. Geceler onların buluşma vakti oldu. Ay ışığı sarayın bahçesini gümüş bir örtüyle kapladığında Selina ve Aras sessizce birbirlerinin yanına gelirdi. Çiçeklerin arasında ay ışığının büyülü yansıması altında oturur, saatlerce konuşurlardı. Aras, Selina'ya yıldızların hikayelerini anlatır, Selina ise Aras'a krallığın efsanelerinden bahsederdi. Her buluşma onların aşkını daha da derinleştirirken, Selina'nın kraliçe olarak taşıdığı resmi ve soğuk tavırlar bu gecelerde yerini saf ve içten duygulara bırakıyordu. Selina ilk defa kendisi olabildiği birini bulmuştu. Aras'ın gözlerinde unuttuğu gerçek Selina'yı görüyordu. Ancak sarayın taş duvarları arasında yankılanan bu gizli aşk kısa sürede fark edilmeye başlandı. Hizmetkarlar, sarayda fısıltılar halinde yayılmaya başlayan dedikoduların taşıyıcısı oldular. Bir kraliçe ile sıradan bir bahçıvanın arasında yaşanan bu yasak aşk, sarayın ağır atmosferine gölge düşürmeye başlamıştı. Bu fısıltılar, sarayın en güvenilir veziri Karan'ın da kulaklarına ulaştı. Karan, Selina'ya derin bir sadakatle bağlıydı. Yıllarca kraliçenin sağ kolu olmuş, onun güvenini kazanmıştı. Ancak Karan'ın Selina'ya olan bağlılığı gizli bir tutkunun gölgesindeydi. Karan, Selina'nın krallığına olan bağlılığını hep takdir etmiş, onun güzelliğine ve kudretine hayran kalmıştı. Ancak şimdi Selina'nın gözlerinde kendine karşı değil, başka birine karşı parlayan o ışığı gördüğünde, içinde kıskançlık fırtınaları kopmaya başladı. Selina'nın Aras'a olan ilgisini fark eden Karan, krallığın selameti için bu aşkın son bulması gerektiğine inanıyordu. Ancak bu inancının ardında kendi arzularının bastırılmış acısı yatıyordu. Karan, Selina'nın Aras'a olan sevgisinin krallık için bir tehlike olduğunu düşünmeye başlamıştı. Çünkü bir kraliçe yalnızca tahta ve halka adanmış olmalıydı. Karan'ın aklında bu aşkın krallığın zayıflamasına yol açacağı düşüncesi giderek büyüdü.
Selina'nın yüreği Aras'a aitti. Ancak Karan, kraliçenin aklını kendi tarafına çekmek için karanlık planlar kurmaya başladı. Bir gece Selina ve Aras ay ışığının altında buluştuklarında Karan onları uzaktan izliyordu. İkisinin de yüzündeki mutluluğu gördü ve bu mutluluk Karan'ın içinde gizlenen karanlığı daha da körükledi. Selina'nın aşkı Karan'ın gözünde krallığı tehdit eden bir zayıflık olarak belirmeye başlamıştı. O andan itibaren Karan, Selina'nın kalbini kazanmak ve Aras'ı bu hikayeden sonsuza dek çıkarmak için hain bir plan yapmaya karar verdi. Karan, Selina'ya kraliçeliğinin ağırlığını hatırlatacak bir strateji geliştirmeliydi. Ona, kraliçenin her şeyden önce krallığını korumakla yükümlü olduğunu, bu yasak aşkın krallığın istikrarını tehlikeye atabileceğini fısıldamaya başladı. Selina, Karan'ın sözleriyle bocaladı. Aras'a duyduğu aşkın yoğunluğu, onun kraliçelik görevlerine gölge mi düşürüyordu? İçindeki ikilem büyüdükçe Selina'nın kalbi ve aklı arasında bir savaş başladı. Bir yanda ay ışığı altında bulduğu gerçek aşkı, diğer yanda ise tahtının ve krallığının geleceği vardı. Bu gece onların aşkı için bir dönüm noktasıydı. Ay ışığının altındaki huzurlu geceler yerini karanlık bulutlara bırakmak üzereydi. Karan, Selina'nın aklındaki şüpheleri besleyerek onu Aras'tan uzaklaştırmanın ilk adımını atmıştı. Ancak ne Selina ne de Aras, önlerinde uzanan trajik yolculuğun farkındaydı. Karan, önce sarayın hizmetkarları arasında Aras'ı itibarsızlaştıracak dedikodular yaymaya başladı. Aras'ın kraliçeye karşı çıkarlarının olduğuna, aslında krallığı zayıflatmak için çalışan bir hain olduğuna dair söylentiler, sarayın taş duvarları arasında yankı buldu. Hizmetkarlar ve saray danışmanları bu söylentilerin kaynağını bilmeseler de, kısa sürede bu sözler kulaktan kulağa yayıldı. Karan'ın amacı, Aras'ı Selina'nın gözünden düşürmekti. Ancak Selina ile Aras arasındaki bağ o kadar güçlüydü ki, sıradan dedikodular bu aşkı kolayca yıkamazdı. Karan, daha büyük bir plan yapması gerektiğinin farkındaydı. Bir gece, Karan, Aras'ı sarayın mahzenine çağırdı. Mahzen, gizemli ve karanlık bir yerdi. İçinde eski zamanlardan kalma hazineler ve krallığın saklı sırları barınıyordu. Aras, Karan'ın bu davetini Selina için olumsuz bir durum oluştuğuna yorarak tereddütsüz geldi. Karan, Aras'a kraliçenin huzursuz olduğuna dair yalan söyledi ve onu kandırarak mahzende saklı duran kraliyet mührüne yaklaştırdı. Bu mühür, krallığın güvenliğini temsil ediyordu ve sadece kraliçenin güvenilir danışmanlarının elinde olabilirdi. Aras bu tuzağın farkında olmadan mührü eline aldığında, Karan beklediği anın geldiğini anladı. Karan, hizmetkarları ve muhafızları mahzene çağırdı. Aras, kraliyet mührünü elinde tutarken yakalanmıştı. Karan'ın hain planı başarıya ulaşmıştı. Sarayın içinde, Aras'ın bir hırsız ve krallığın sırlarına göz diken bir casus olduğuna dair yaygara koparıldı. Muhafızlar, Aras'ı yakaladığında, Karan büyük bir zaferle Selina'nın huzuruna çıktı. Selina, Karan'ın bu ani çıkışına anlam verememişti. Kalbinde Aras'a karşı beslediği derin sevgi, onun böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmıyordu. Ancak Karan'ın elinde deliller vardı. En azından görünen o ki, Aras kraliyetin sırlarına el uzatmıştı. Selina'nın kafası karışmıştı. Karan'ın sunduğu deliller çok netti. Aras, kraliyet mührüyle yakalanmıştı. Ancak Selina'nın kalbi, Aras'ın masum olduğuna inanıyordu. Aras, her zaman doğayla iç içe, saf bir ruha sahipti. Böyle bir ihanet ona uygun düşmezdi. Yine de kraliçelik görevleri ve krallığın güvenliği her şeyden önce geliyordu. Karan'ın etkisi altındaki saray danışmanları da baskı yaparak
krallığın geleceği için Aras'ın sürgün edilmesi gerektiğini söylediler. Selina, içindeki aşk ve kraliçelik görevleri arasında parçalanmış halde Aras'a karşı yüreğini susturmak zorunda kaldı. Aras mahzenden çıkarılırken Selina'nın huzuruna getirildi. Gözlerindeki derin üzüntü, Selina'nın kalbine bir hançer gibi saplandı. Aras sessizdi, çünkü ne diyeceğini biliyordu. Ona kurulan tuzak apaçık ortadaydı. Ancak Selina'nın gözlerindeki kararsızlığı gördüğünde tüm umutlarının yıkıldığını hissetti. Selina gözlerinden akan yaşlarla ona bakarken Aras başını eğdi ve sadece tek bir cümleyle ona veda etti. "Ay ışığı altında, yine buluşacağız." Saray muhafızları Aras'ı sürgüne götürürken Selina gözyaşlarına boğuldu. Karansa, amacına ulaşmış olmanın getirdiği rahatlıkla geri planda durarak kraliçenin bu anını kendi lehine çevirmeyi bekliyordu. Ancak Selina'nın ruhu artık yaralanmıştı. Her gece ay ışığı altında Aras'la geçirdiği anılar, şimdi içini dağlayan birer hatıraya dönüşmüştü. Krallığın refahı için verdiği bu karar, onun hayatındaki en büyük fedakarlık olmuştu. Selina, sarayın içinde kraliçelik görevlerini yerine getirmeye devam etti. Ancak kalbindeki boşluk büyüdü. O artık ay ışığı altında ağlayan bir kraliçeye dönüşmüştü. Karan, Aras'ın gidişinden sonra Selina'nın dikkatini çekmeye çalıştı. Ona krallığın geleceği, barışı ve halkın refahı için yeni planlar sundu. Ancak Selina'nın gözlerinde gördüğü boşluk, Karan'ın umutlarını yavaşça yok etti. Selina bir daha asla Karan'a ya da başkasına kalbini açmadı. Karan, kraliçeyi kazanmış gibi görünse de aslında onu sonsuza dek kaybetmişti. Selina'nın kalbi Aras'la birlikte sürgüne gönderilmişti. Selina her gece ay ışığının sarayın taş duvarları arasından süzüldüğü saatlerde bahçeye çıkar ve gözlerini gökyüzüne dikerdi. Ay ona Aras'ı hatırlatıyordu. Aras'ın giderken söylediği son sözler kulaklarında yankılanır, içini acıyla doldururdu. Saray, ihtişamını korusa da krallığın kalbinde bir eksiklik vardı. Karan, bu eksikliğin sebebi olduğunu bilse de bu gerçeği kabul edemedi. İçindeki karanlık Aras'ı ortadan kaldırmış, ancak Selina'nın ruhunu da karanlık bir gölgeye dönüştürmüştü. Selina, geceleri ay ışığı altında ağlarken, Karan, krallığın istikrarını koruma bahanesiyle neye mal olduğunu anlamaya başladı. Aras'ın sürgün edilişiyle krallıkta düzen sağlanmış gibi görünse de, aslında Selina'nın içindeki ışık da söndürülmüştü. Kraliçenin gözlerindeki hüzün, krallığın her köşesine yayılmaya başladı. Sarayda yankılanan bu sessiz acı, Selina'nın kaybolmuş aşkının yankısıydı ve böylece ay ışığı altında ağlayan bir kraliçe efsanesi doğdu. Karan, amacına ulaşmış olsa da Selina'nın kalbinde açtığı yarayı asla iyileştiremeyecekti. Aras, sürgünde her gece ay ışığına baktığında Selina'nın gözyaşlarını hissedebiliyordu. Onların aşkı, ay ışığının altında, karanlığın gölgesinde saklanmaya devam etti. Aras, krallığın uzak sınırlarına sürgün edildikten sonra günlerini Selina'ya olan aşkının verdiği güçle geçirdi. Sürgün, onun için bir ceza değil, bir sınavdı. Gözlerini kapadığında Selina'nın gülüşünü, ay ışığında parlayan gözlerini hatırlardı. Her gece, ay doğduğunda Selina'nın da aynı gökyüzüne baktığını bilerek teselli buldu. Bu zor zamanlar Aras'ı daha da güçlendirdi. Sabırla bekledi. Çünkü bir gün gerçeğin ortaya çıkacağına dair inancını hiç kaybetmedi. Bu sırada krallıkta karanlık günler başlamıştı. Selina, Karan'ın baskısı altında yaşamaya devam ediyordu. Karan, krallığın kontrolünü eline almış, baskıcı politikalarını Selina'nın adı altında yürütmeye başlamıştı. Selina,
İçindeki acıyla ve suçluluk duygusuyla boğuşurken halkının refahı giderek azaldı. Krallık eski görkemini ve huzurunu yitirmişti. Halk, kraliçelerinin eskisi kadar mutlu olmadığını fark etti. Selina'nın yüzündeki ışık sönmüş, krallığın her köşesine karanlık bir gölge düşmüştü. Kara'nın yönetimi altında krallıkta adalet yerini korkuya bırakmıştı. Halk bu karanlığın ardındaki gerçekleri sezmeye başladı. Bir gece krallıkta sabrın son noktası geldi. Halk, Kara'nın zulmünden bıkarak saraya karşı ayaklandı. Kara'nın baskıcı yönetimine baş kaldıran halk, kraliçelerinin bu karanlıktan kurtarılması gerektiğine inandı. Sarayın önünde toplanan kalabalık, Selina'nın gerçek kraliçe olarak geri dönmesini ve Kara'nın tahtı terk etmesini talep etti. Bu kargaşa ve öfke gecesinde sürgündeki Aras da harekete geçti. Krallığın zor durumda olduğunu haber alan Aras, Selina'yı korumak ve Kara'nın hain planlarını açığa çıkarmak için saraya geri dönmeye karar verdi. Sarayda Karan halkın isyanıyla yüzleşirken Selina odasında ay ışığı altında dua ediyordu. İçinde bir fırtına kopuyordu. Krallığı korumak için Aras'tan vazgeçmişti ama şimdi bu karanlık günlerin sorumlusu gibi hissediyordu. Kara'nın karanlık gölgesinin krallığı nasıl ele geçirdiğini görmek, içindeki suçluluk duygusunu daha da derinleştirdi. O sırada kapısı sertçe çalındı ve bir muhafız Selina'ya Aras'ın saraya döndüğünü haber verdi. Selina'nın kalbi bir an için durdu. Bu, hayalini kurduğu anın gerçek olması gibi bir şeydi. Aras geri dönmüştü. Aras, sarayın kapısından içeri girerken karşısında Karan'ı buldu. Karan'ın yüzündeki şaşkınlık ve öfke aynı anda belirmişti. Aras, sarayın içinde yıllarca saklı kalmış hakikatin hesabını sormak üzere oradaydı. Selina odasından çıktı ve Aras'ı karşısında gördüğünde içindeki tüm duygular bir sel gibi taştı. Aras'ın gözlerinde ayrıldıkları günden bu yana değişmeyen o aşkı ve kararlılığı gördü. İkisi de ay ışığı altında, halkın öfkesiyle dolu saray bahçesinde karşı karşıya geldi. Aralarındaki bu derin an, her şeyi yeniden başlatabilecek güçteydi. Ancak karşılarındaki gerçeklerle yüzleşmek zorundaydılar. Karan, Selina'ya doğru ilerleyerek ona Aras'ın tekrar dönmesinin krallık için bir tehlike olduğunu söyledi. Onu yine kandırmaya, karanlık yalanlarıyla etkilemeye çalıştı. Fakat bu kez Selina, Karan'ın sözlerinde saklı olan hainliği fark etti. Kalbi artık kör değildi. Gerçeği tüm açıklığıyla görüyordu. Aras'a bakarken, ondan alıp krallığı korumak adına vazgeçtiği gerçek aşkını ve halkını yeniden kazanmak için savaşmaya hazır olduğunu hissetti. Karan, son bir kez daha Selina'yı kendi tarafına çekmeye çalıştı. Aras'ın tehlikeli bir isyancı olduğunu, krallığın selameti için ondan sonsuza dek kurtulmaları gerektiğini söyledi. Ancak Selina bu kez kararlıydı. Kalbindeki karanlık bulutlar dağılmış, gerçeğin ışığıyla aydınlanmıştı. Aras ve Selina, Karan'ın karşısında el ele durdular. Ancak Karan yenilgiyi kabul etmemişti. Gözlerinde beliren nefretle kraliçeyi ve Aras'ı bir anda yok etmek için harekete geçti. Belinden çıkardığı hançeri Selina'ya doğru savurduğu anda Aras kendini Selina'nın önüne attı. Aras'ın son anda yaptığı fedakarlık, Karan'ın hain saldırısını engelledi. Hançer Aras'ın göğsüne saplandı ve o an Selina'nın dünyası durdu. Aras, sevdiği kadını korumak için canını vermişti. Selina, Aras'ın kollarında yere çöktüğünde tüm krallık sessizliğe büründü. Aras son nefesini verirken gözleri Selina'nın gözlerindeydi. Ay ışığı onları son kez aydınlatırken Selina'nın kalbine bir daha asla iyileşmeyecek bir yara açtı. Karan bu trajik son karşısında geri çekildi. Halk Karan'ın gerçek yüzünü gördü ve ona karşı öfkeyle harekete geçti. Karan
halkın öfkesi karşısında krallıktan kaçmak zorunda kaldı. Ancak Selina, Aras'ın hayatını kaybetmesiyle derin bir boşluğa düştü. Krallık, Kara'nın zulmünden kurtulmuştu. Fakat Selina'nın kalbindeki ışık da sonsuza dek sönmüştü. Ay ışığı altında, sevdiği adamın yanında kalan Selina, gözyaşlarıyla onun fedakarlığını anıyordu. Ve böylece ay ışığında ağlayan kraliçe, sevginin, fedakarlığın ve trajedinin iç içe geçtiği bir masal olarak nesiller boyu anlatıldı. Bu masal, bir kraliçenin aşk uğruna yaşadığı acıyı, bir bahçıvanın kraliçesi için yaptığı fedakarlığı ve karanlıkta bile ay ışığının aydınlattığı sevgiyi anlattı. Ay ışığı ise her gece bu aşkın hikayesini anlatmaya devam etti. Bir zamanlar duyguların yavaşça silindiği, insanların kalplerinin taştan kütlelere dönüştüğü bir ülke vardı. Burası, taşlaşmış kalpler ülkesi olarak biliniyordu. Bu ülkenin sakinleri, uzun zaman önce yaşanan büyük bir ihanetin ardından tüm duygularını yitirmişti. Ne sevgi, ne öfke, ne de üzüntü. Hiçbir duygu bu ülkede kendine yer bulamazdı. İnsanların kalpleri taştan yapılmıştı. Soğuk, sert ve ifadesiz. Günler tek düze bir şekilde geçerdi. Kimse gülmez, kimse ağlamazdı. Herkes mekanik bir düzen içinde duygusuzca yaşardı. Taşlaşmış kalpler ülkesinde insanlar duygularını kaybettikçe sokaklar sessizleşmiş, renkler solmuştu. Çiçekler açmaz, kuşlar ötmezdi. Güneş ülkenin üzerine parlamaktan vazgeçmiş gibiydi. Gökyüzü her zaman gri ve bulutluydu. Bu ülkede yalnızca bir kişi hala içinde duyguların varlığına inanıyordu. Leyla. Leyla diğerlerinden farklıydı. O, kalbinin hala atabildiğini hissediyor ve içinde sıcak bir duygunun varlığını koruyordu. Her ne kadar taşlaşmış kalplerin arasında yaşamak zorunda olsa da Leyla duygularını bastırmamak için direniyordu. Sevgi, umut ve mutluluğun bu dünyadan tamamen silinmediğine inanıyordu. Leyla, taşlaşmış kalpler arasında sürekli olarak dikkat çeker ve eleştirilirdi. Diğer insanlar gibi duygusuz olmayı reddettiği için ona tuhaf bakışlar atarlar, aralarında fısıldaşırlardı. "O farklı," derlerdi. Kalbini taşlaştırmayı reddeden tek kişi. Ancak Leyla onların sözlerine aldırmazdı. Onun için önemli olan kalbindeki sıcaklığı korumaktı. O, duygusuz bir hayatın karanlığında kaybolmak istemiyordu. Her sabah uyandığında aynaya bakar ve kendine şöyle derdi: "Bir gün bu ülkede sevgi yeniden doğacak. Bir gün taşlaşmış kalpler ülkesinde uzun yıllardır hiç görülmeyen bir şey oldu." Ülkeye yabancı bir gezgin geldi. Bu gezgin, ülkenin soğukluğunu ve duygusuzluğunu bilmeden adım attı bu topraklara. Adı Eren'di. Eren, başka diyarlardan gelen, kalbini taşlaştırmamış biriydi. Kalbinde sevgi, merak ve yaşam dolu bir enerji taşıyordu. Eren, ülkenin kasvetli atmosferinde yürürken, insanların yüzlerindeki ifadesizliğe, etraflarındaki donukluğa anlam veremedi. Etrafındaki her şey sanki birer heykel gibiydi. Eren, sokaklarda dolaşırken Leyla ile karşılaştı. O an Leyla'nın gözlerinde farklı bir şey gördü. Onun gözleri taşlaşmış kalplerin arasında parlayan birer ışık gibiydi. Eren, bu ülkede böyle bir ışıltının var olmasına şaşırdı. Leyla da Eren'in gözlerine baktığında diğerlerinden farklı olduğunu hemen anladı. Çünkü onun gözlerinde hayatın ışıltısı, kalbinin sıcaklığı vardı. Bu, Leyla'nın yıllardır görmediği bir şeydi. Onlar sessizce birbirlerine bakarken aralarında görünmez bir bağ oluştu. Leyla, Eren'i ilk gördüğü anda
onun bu taşlaşmış dünyaya ait olmadığını anladı. Eren'e doğru yaklaşarak, "Sen buraya ait değilsin, değil mi?" diye sordu. Eren hafifçe gülümsedi ve başını salladı. "Hayır," dedi. "Ben başka diyarlardan geldim. Ama burası neden bu kadar soğuk ve sessiz?" Leyla, Eren'e ülkenin nasıl bu hale geldiğini anlatmaya başladı. "Uzun zaman önce," dedi Leyla, "bu ülke duygularla doluydu. İnsanlar sever, güler ve ağlardı. Ancak ülkenin kraliçesi büyük bir ihanet yaşadı. Sevdiği kişi tarafından aldatıldı. Kraliçenin kalbi bu ihanetin acısıyla taşlaştı. Onun acısı tüm ülkeyi etkiledi. İnsanlar yavaş yavaş duygularını yitirdi ve kalpleri taşa dönüştü." Eren, Leyla'nın anlattıklarını dikkatle dinledi. Bu hikaye onun yüreğinde derin bir acı bıraktı. Kraliçenin yaşadığı ihanet tüm ülkeyi soğuk ve karanlık bir yere dönüştürmüştü. Eren Leyla'ya baktı ve onun nasıl olup da hala duygularını koruyabildiğini merak etti. "Sen," dedi Eren, "nasıl oldu da kalbini taşlaştırmadın?" Leyla içten bir gülümsemeyle cevap verdi. "Çünkü," dedi, "ben hala sevginin ve umudun var olduğuna inanıyorum. Bu ülkenin karanlıkta kaybolmasına izin veremem. Bir gün burada sevginin yeniden doğacağına inanıyorum." Leyla'nın bu sözleri Eren'in kalbinde bir kıvılcım yaktı. Onun inancı ve kararlılığı Eren'e ilham verdi. "Belki," dedi Eren, "bu ülkenin kalplerini yeniden canlandırabiliriz." Leyla bu sözlerle içinde bir umut ışığı hissetti. Eren bu karanlık ve taşlaşmış dünyaya sevginin gücüyle bir değişim getirebilirdi. Onlar bu ülkenin kaderini değiştirebilmek için birlikte hareket etmeye karar verdiler. Leyla ve Eren bu taşlaşmış ülkenin karanlığında birbirlerine sarılarak kalplerindeki sevgiyi korumaya yemin ettiler. Eren, Leyla'ya, "Bu ülkedeki kalpleri yeniden hayata döndürmek için seninle birlikte olacağım," dedi. Leyla, onun bu sözleriyle güçlendi. Onlar için bu sadece bir ülkeyi değil, aynı zamanda kendi kalplerini de kurtarma yolculuğuydu. Leyla, Eren'in elini tuttu ve birlikte bu ülkenin lanetini kırmak için harekete geçtiler. O günden sonra taşlaşmış kalpler ülkesinde bir değişim rüzgarı esmeye başladı. Leyla ve Eren bu ülkenin karanlığında birer umut ışığı oldular. Kalplerin taştan olduğu bu diyarda onların sevgisi ve inancı ilk defa bir şeylerin değişebileceğine dair bir umut doğurdu. Eren, Leyla'ya, "Bu ülkedeki kalplerin yeniden atmasını sağlayabiliriz. Aşkın gücüyle bu laneti kırabiliriz," diyerek ona cesaret verdi. Leyla onunla bu yolculuğa çıkmaya hazırdı. Çünkü biliyordu ki bu dünyada hala sevgi vardı ve o sevgi en taşlaşmış kalpleri bile eritebilirdi. Leyla ve Eren, taşlaşmış kalpler ülkesinin karanlığını yok etmek ve insanların kalplerini yeniden hayata döndürmek için birlikte bir yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Onların önündeki tek yol, bu ülkenin duygusuzluğunun kaynağını, yani kraliçenin kalbini iyileştirmekti. Bunun için kraliçenin sarayına gitmeleri ve yıllardır derinlere gömülen ihanetin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaları gerekiyordu. Bu yolculuk sadece ülkeyi değil, aynı zamanda kendi içlerindeki karanlıkları ve korkuları da ortaya çıkaracak bir keşif yolculuğu olacaktı. Eren ve Leyla saraya doğru ilerlerken ülkenin kasvetli atmosferi onları her adımda daha da içine çekti. Sokaklar sessiz ve soğuktu. Rüzgar, etraftaki taşlaşmış ağaçların arasında inlerken ülkenin duygusuzluğunu yüzlerine vuruyordu. Eren, bu soğuk ve kasvetli dünyanın nasıl bu hale geldiğini düşündükçe, kraliçenin yaşadığı acının ne kadar derin olabileceğini hissetti. Leyla ise içindeki umudu korumaya çalışarak Eren'e cesaret vermek için elini sıkıca tuttu.
Bu ülke bir zamanlar sevgiyi biliyordu, dedi Leyla. Biz bu sevginin hala var olduğunu göstereceğiz. Saraya vardıklarında kraliçenin kalesinin soğuk taş duvarlarla çevrili olduğunu gördüler. Kale adeta bir mezar gibiydi. Dış dünyadan tamamen izole edilmiş, duygusuzluğun kalesi haline gelmişti. Kapılar demir kilitlerle sıkıca kapatılmıştı. İçeri girdiklerinde sarayın karanlık koridorları onları karşıladı. Leyla ve Eren, kalenin içindeki bu kasvetli atmosferde yürürken kraliçenin acısını her adımda hissediyorlardı. Her köşe, her oda, kraliçenin içinde sakladığı acının bir yansıması gibiydi. Leyla ve Eren sonunda kraliçenin odasına ulaştılar. Kraliçe odasının köşesinde büyük bir tahtta oturuyordu. Yüzü solgun, gözleri ise donuktu. Etrafına bakarken sanki hiçbir şey görmüyormuş gibi hissediliyordu. Kalbi, yaşadığı ihanetin acısıyla taşlaşmış ve kapanmıştı. Leyla, kraliçeye yaklaşarak ona seslendi. "Majesteleri, biz buraya sizi bu acıdan kurtarmak için geldik." Ancak kraliçe onlara soğuk ve uzak bir ifadeyle baktı. "Benim kalbim çoktan taşa dönüştü," dedi. "Siz bunu değiştiremezsiniz." Eren kraliçeye yaklaşmaya çalıştı. Onun gözlerinde bir acı ve yalnızlık izi gördü. Bu yalnızlık, kraliçenin içindeki gerçek duyguları gizlemeye çalışsa da, Eren bunun sadece bir maskeden ibaret olduğunu anladı. "Hayır," dedi Eren. "Siz hala hissediyorsunuz. İçinizde bir yerde hala sevgi var." Kraliçe, Eren'in sözleri karşısında sessiz kaldı. İçindeki acı, öfke ve ihanetin gölgesi onu yıllarca bu şekilde yaşamaya zorlamıştı. Eren ve Leyla'nın ona ulaşması, bu soğuk duvarları aşması gerekiyordu. Kraliçeyle konuşmakta başarısız olunca, Leyla ve Eren, kalede daha fazla araştırma yapmaya karar verdiler. Kraliçenin odasının yanında bulunan kuleye çıktılar. Kule, uzun zamandır kimsenin girmediği karanlık bir odaya açılıyordu. Burada, kraliçenin yaşadığı ihanetin izlerini buldular. Eski kitaplar, mektuplar ve kraliçenin geçmişine dair anılar bu odada saklıydı. Leyla, kraliçenin yaşadığı acının ardındaki gerçeği öğrenmek için bu belgeleri okumaya başladı. Bir süre sonra Leyla ve Eren, kraliçeyi aldatan kişinin aslında ona en yakın olan saray danışmanı olduğunu keşfettiler. Bu danışman, kraliçenin sevgilisini kandırmış, ona ihanet etmesini sağlamış ve kraliçenin kalbini taşlaştırmak için karanlık bir büyü yapmıştı. Bu büyü, kraliçenin yaşadığı acıyı tüm ülkeye yaymış ve insanların kalplerini taşa dönüştürmüştü. Leyla ve Eren bu gerçeği öğrendiklerinde, kraliçenin sadece ihanete uğramış biri değil, aynı zamanda bu karanlık planın kurbanı olduğunu fark ettiler. Leyla, kraliçeye yaşadığı acıyı ve ihanetin ardındaki gerçekleri anlatmak için cesaretini topladı. Eren'in yardımıyla kraliçeye danışmanın gerçek yüzünü ve onu nasıl kandırdığını gösterdiler. Eren, kraliçeye, "Sizi aldatan, sevdiğiniz kişi değil danışmanınızdı," dedi. "O, sizi karanlığa sürüklemek ve ülkenizi mahvetmek için bu planı yaptı." Kraliçe bu gerçeği duyduğunda gözlerinde bir an için şok ve acı belirdi. Yıllardır içinde taşıdığı nefretin aslında bir yalan üzerine kurulu olduğunu anladı. Kalbini kapatan ve taşlaştıran bu acı aslında bir aldatmacaydı. Kraliçenin gözlerinden ilk kez bir damla yaş süzüldü. Bu, onun kalbinin yeniden yumuşamasının ilk işaretiydi. "Bu doğru mu?" diye fısıldadı. Leyla ona doğru ilerleyerek, "Evet," dedi. "Sizi aldatan ve bu ülkeyi karanlığa sürükleyen kişi size en yakın olandı. Ama siz hala sevginin gücünü hissedebilirsiniz. Kalbiniz hala atıyor." Kraliçe bu sözlerle gözlerini kapattı ve yaşadığı acıyı kabullenmeye başladı. Onun gözlerinden süzülen yaşlar,
yıllardır içinde sakladığı acının dışa vurumuydu. Bu an, Leyla ve Eren için sadece kraliçeyi değil, tüm ülkeyi kurtarmanın ilk adımıydı. Kraliçe, içindeki acıyı ve ihaneti kabullenerek kalbinin taşlaşmasının ardındaki gerçeği anlamaya başladı. O, yaşadığı ihanetin ve acının kurbanı olmuştu. Ancak bu acı, sevginin ve gerçeğin gücüyle aşılabilirdi. Kraliçe, Leyla ve Eren'e bakarak, "Bana yardım edin," dedi. "Bu karanlığı, bu acıyı sona erdirmek istiyorum." Leyla, kraliçeye elini uzattı. "Birlikte başaracağız," dedi. "Bu ülkedeki karanlığı sevginin ışığıyla yok edeceğiz." Eren de kraliçeye yaklaşarak, "Sevgi en karanlık anlarda bile bir yol bulur," dedi. "Biz bu ülkedeki kalpleri yeniden canlandıracağız." Kraliçe, Leyla ve Eren'in ellerini tutarak onların desteğiyle yeniden umut buldu. Bu, taşlaşmış kalpler ülkesinde ilk kez bir şeylerin değişebileceğinin işaretiydi. Sevginin ve gerçeğin gücü en taşlaşmış kalpleri bile yumuşatmaya başlamıştı. Kraliçe, Leyla ve Eren'in gösterdiği gerçeklerle yüzleştikten sonra, yıllardır içine kapanan kalbini yeniden hayata döndürmek için mücadele etmeye karar verdi. Onların yardımıyla kendisini bu karanlık ve soğuk hapishaneden kurtarmanın yolunu buldu. Kraliçenin gözlerinden süzülen ilk yaş, bu ülkede uzun zamandır görülmeyen bir değişimin başlangıcı oldu. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Ülkenin kalplerinin tamamen canlanması için daha fazlasına ihtiyaç vardı. Leyla ve Eren, kraliçenin kalbini tamamen iyileştirmek ve ülkenin üzerindeki laneti kırmak için bir plan yapmaya başladılar. Leyla ve Eren, kraliçenin taştan kalesini yıkmak ve ışığın içeri girmesini sağlamak için bir tören düzenlemeye karar verdiler. Bu tören, sadece kraliçenin değil, tüm ülkenin kalplerini yeniden canlandırmak için bir adım olacaktı. Kraliçe, kalbini yeniden açmaya ve yaşadığı acıyı kabullenerek halkının önünde bu laneti sona erdirmeye karar verdi. Ancak bunu yaparken Eren ve Leyla'nın desteğine ihtiyacı olduğunu biliyordu. Onlar, sevginin ve fedakarlığın gücüyle bu laneti kıracaklardı. Tören günü geldiğinde ülkenin meydanı uzun zamandır ilk kez bir umut ışığıyla doldu. Halk, yıllardır taşlaşmış kalpleriyle bu tür bir törene şahit olmamıştı. Herkes meydanın etrafında sessizce toplandı. Eren ve Leyla, meydanın ortasında kraliçenin yanında duruyordu. Kraliçe ağır adımlarla halkının karşısına çıktı. İçinde derin bir korku ve kararlılık vardı. Eren, kraliçenin omzuna dokunarak ona cesaret verdi. "Siz bu ülkenin umudusunuz," dedi. "Kalbinizi açın ve bu ülkenin yeniden doğmasına izin verin." Kraliçe, halkının önünde kalbini açmak için derin bir nefes aldı. O an, onun için en zorlu sınavdı. Kalbini taşlaştıran acıyı ve ihaneti kabul etmeli ve bu karanlıktan çıkmalıydı. Gözlerini kapatarak, içindeki acıyı serbest bırakmaya karar verdi. Halkın önünde ellerini kalbinin üzerine koydu ve derin bir iç çekti. O an meydanda derin bir sessizlik vardı. Kimse nefes almıyor gibiydi. Zaman sanki durdu. O sırada Eren, Leyla'ya doğru dönerek ona baktı. Leyla'nın gözlerinde sevgi ve umut vardı. Eren, Leyla'ya yaklaştı ve ona sevgi dolu bir öpücük verdi. Bu öpücük sadece Leyla ile Eren arasındaki aşkın değil, aynı zamanda tüm ülkenin kalplerinin yeniden atmaya başlamasının bir sembolüydü. Halk, bu öpücüğe tanıklık ederken ilk defa içlerinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Onların kalpleri yavaş yavaş taş olmaktan çıkıyor, ısınmaya başlıyordu. Kraliçe, Eren ve Leyla'nın bu sevgi dolu anını gördüğünde gözlerinden son bir damla yaş süzüldü. Bu yaş, onun kalbinin yeniden yumuşamasının
ve ülkenin lanetinin kırılmasının başlangıcıydı. Kraliçenin yaşları yere düştüğünde meydanın taşları çatlamaya başladı. Taşlaşmış kalpler yavaş yavaş kırılıyor ve içlerinden hayat dolu ışıklar çıkıyordu. Bu ışıklar ülkenin dört bir yanına yayıldı ve etrafı aydınlattı. Kalpler taş olmaktan çıkarak yeniden hayat dolu birer insan kalbine dönüşmeye başladı. Halk meydanda bu mucizeye tanıklık ederken kendi kalplerinin de yavaş yavaş ısındığını hissetti. Yıllardır taşlaşmış olan duygular yeniden canlanıyor ve insanları saran o soğukluk yerini sıcaklığa bırakıyordu. Eren, Leyla'ya bakarak, "Başardık," dedi. "Bu ülke sevginin gücüyle yeniden doğuyor." Leyla gözlerinden akan yaşlarla ona gülümsedi. "Evet," dedi. "Sevgi her zaman karanlığı yok eder." Kraliçe, halkının önünde yaşadığı acıyı ve ihaneti kabullenmek için son kez konuştu. "Yıllardır bu ülkeyi karanlıkta bıraktım," dedi. "Kendi acım sizin kalplerinizi taşlaştırdı. Ama şimdi bu acının ardındaki gerçeği gördüm. Size söz veriyorum. Bir daha böyle bir karanlığın hüküm sürmesine izin vermeyeceğim." Kraliçenin bu sözleri halk arasında yankılandı. İnsanlar onun içten gelen sözlerini duyduklarında kalplerinin yeniden atmaya başladığını hissettiler. Leyla ve Eren halkın gözleri önünde birbirlerine olan sevgilerini ilan ettiler. Bu, ülkede uzun süredir görülmeyen bir olaydı. Gerçek aşk. Halk, Leyla ve Eren'in sevgisine tanıklık ederken, kendi içlerindeki sevgiyi ve duyguları yeniden hissetmeye başladı. İnsanlar birbirlerine sarıldılar, gülümsediler ve ilk kez içten gelen bir sevgiyle birbirlerine baktılar. Ülkede uzun zaman sonra ilk kez bir bahar rüzgarı esti. Gri bulutlar dağıldı. Güneş ışıkları ülkenin üzerine düştü. Taşlaşmış kalpler yerini hayat dolu, atar damarlarında sevgi akan insan kalplerine bıraktı. O andan itibaren taşlaşmış kalpler ülkesinin karanlık geçmişi sona erdi. Halk, kraliçenin, Leyla ve Eren'in rehberliğinde yeni bir döneme adım attı. Kraliçe, ülkede barış ve sevginin hüküm sürmesi için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Leyla ve Eren, bu ülkenin sevgiyle yeniden doğduğunun canlı birer kanıtı oldular. Onların sevgisi ülkenin her köşesine yayıldı ve bu diyarda taşlaşmış kalplerin bir daha asla hüküm sürmemesi için bir anı olarak kaldı. Ve böylece taşlaşmış kalpler ülkesi sevginin gücüyle yeniden doğdu. Artık burada kalpler taştan değil, sevgiyle dolu, hayat dolu kalplere dönüştü. İnsanlar birbirlerine sarılırken Leyla ve Eren'in hikayesini anlattılar. Çünkü onlar aşkın ve sevginin karanlıkta bile bir yol bulduğunu gösterdiler. Bu ülke artık karanlığın değil, aşkın ve sevginin hüküm sürdüğü bir diyar olarak anılacaktı. Dağların eteklerinde rüzgarın sert estiği, kışların uzun ve acımasız geçtiği bir köy vardı. Bu köyde doğanın sunduğu kısıtlı imkanlarla yaşamlarını sürdüren insanlar hayatın zorluklarına göğüs germeyi öğrenmişlerdi. Köyün taşlı yollarının ötesinde, dağın gölgesinde küçük bir evde Ali ve Zeynep yaşıyordu. Ali, kaslı kollarıyla toprağa işleyen, güçlü ve çalışkan bir adamdı. Zeynep ise ailesinin huzurunu her şeyin önünde tutan, fedakar ve cesur bir kadındı. Onlar için bu zorlu hayat, köy yaşamının doğasında vardı. Ancak birlikte oldukları sürece hiçbir zorluk gözlerinde büyümezdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ali tarlaya çıkar, toprakla savaşırdı. Dağın eteklerindeki araziler sert ve verimsizdi. Ancak Ali, ailesi için toprağı işlerken yılmazdı. Zeynep ise evde çocukları Ayşe ve Mehmet'le ilgilenir,
hayvanlara bakar ve ev işlerini yapardı. Zeynep sabahları çocuklarına sıcak bir kahvaltı hazırlarken yüzündeki kararlılık ifadesi eksik olmazdı. Her gün Ali'yi tarlaya uğurlarken içten bir gülümsemeyle "Bugün de üstesinden geleceğiz" derdi. Çünkü onlar için bu hayat çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlama umuduyla doluydu. Ali ve Zeynep köydeki diğer aileler gibi yaşamlarını toprağa ve hayvancılığa adadılar. Ancak bu daima kolay olmadı. Kışın sert geçen soğukları, yazın kavurucu sıcakları, kuraklık ve toprak kaymaları her zaman hayatlarını tehdit etti. Tarladaki mahsulün büyümesi yağmura bağlıydı. Kuraklık, yılın her anında kapılarını çalabilecek bir tehlikeydi. Her yıl ekinlerinin yeterince verimli olmaması korkusu içlerinde büyürdü. Bazen haftalarca yağmur yağmaz, toprağın çatlakları derinleşirdi. Ali, tarlasına her gün umutla bakar, bu toprağın bir gün onları hayal kırıklığına uğratmayacağına inanmak isterdi. Bir gün beklenen yağmurlar gelmeyince Ali'nin sabrı tükendi. Aileyi geçindirebilmek için dağın ötesindeki kasabaya gidip çalışmak zorunda kaldı. Kasabada iş bulmak zordu ama Ali ailesi için her şeyi göze almıştı. Zeynep'e "Ben yokken dikkatli ol" diyerek yola çıktı. Bu onların birbirlerinden uzun süre ayrı kalacakları ilk zaman olacaktı. Zeynep Ali'yi uğurlarken kalbi endişeyle doluydu. Ama yüzünde yine o kararlı ifade vardı. Evin bütün sorumluluğu şimdi onun omuzlarındaydı. İki çocuğuna hem annelik hem de babalık yapması gerekiyordu. Ali'nin kasabada çalıştığı günlerde Zeynep evdeki işlerin üstesinden gelmeye çabaladı. Sabahın erken saatlerinde uyanır, çocukları uyandırmadan ahıra gider, hayvanları beslerdi. Ardından tarlaya gidip toprağa işler, evin ihtiyaçlarını karşılamak için köy pazarına ürün taşırdı. Geceleri çocuklarını uyuttuktan sonra tek başına evin sessizliğinde Ali'yi düşünürdü. Kendi içinde korkularıyla yüzleşirken çocuklarına güçlü görünmek zorundaydı. Dağın eteğinde yalnızca iki çocuğuyla birlikte yaşarken her gün hayatın zorluklarına karşı daha da güçlendi. Günler böyle geçerken bir gece dağdan gelen korkunç bir uğultu Zeynep'in uykusundan sıçramasına neden oldu. Etraf karanlıktı ve rüzgarın sesi giderek artıyordu. Pencereye koştuğunda dağın zirvesinden aşağı doğru hızla kayan bir toprak kütlesinin köye doğru ilerlediğini gördü. Toprak kayması. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ali kasabadaydı. Zeynep ise evde iki çocuğuyla birlikteydi. Bu korkunç felaket evlerine doğru yaklaşıyordu. Zeynep'in içinde yükselen korku yerini hızla bir cesarete bıraktı. Hemen çocukların odasına koştu. Ayşe ve Mehmet'i uyandırdı. "Hadi çocuklar, çabuk kalkın!" diye seslendi. Ayşe ve Mehmet annelerinin yüzündeki dehşeti fark edince uykulu gözlerle hemen yerlerinden kalktılar. Zeynep onları evin sağlam bir köşesine, büyük masanın altına götürdü. "Burada kalın, sakın ayrılmayın," dedi. Ardından dışarı çıktı. Elleri titriyordu ama zihni açıktı. Toprak kaymasının hızla evlerine yaklaştığını gördü. Evin önünde durdu. Çaresizce gözlerini kapatıp dua etti. Doğa, karşı konulamaz bir güçtü ve bu an onun sert yüzünü en acımasız haliyle gösteriyordu. Toprak kayması evin bir kısmına zarar verdi. Zeynep'in içeriye koşup çocuklarına sarılması onun kararlılığını gösteriyordu. Çocuklar korkmuştu. Ancak annelerinin güven verici kollarında kendilerini güvende hissettiler. Evin çatısı hasar görmüştü. Bahçedeki hayvanların bir kısmı zarar görmüştü. Ama Zeynep çocuklarını korumayı başarmıştı. Bu onların hayatında bir dönüm noktasıydı. Doğa onları bir kez daha sınamıştı. Ancak bu sefer Zeynep'in cesareti ve kararlılığı aileyi büyük bir felaketten korumuştu.
Sabah olduğunda köy halkı yardıma geldi. Herkes toprak kaymasının yarattığı yıkımı görmek için toplanmıştı. Ali bu haberi kasabada duyunca hemen köye döndü. Gözleri evi ve ailesini ararken kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Eve yaklaştığında Zeynep'in çocukları kucağında ayakta dikildiğini gördü. Zeynep Ali'ye doğru yürüdü ve "Biz iyiyiz," dedi. Ali o an anladı ki bu köyde, dağın eteğindeki bu evde ne kadar zor olursa olsun bu aile birbirine sarılarak her zorluğu aşacaktı. Bu olay onların hayatında bir kırılma noktası oldu. Doğa acımasızdı ve kontrol edilemezdi. Ancak Ali ve Zeynep bu zorluklara karşı daha da güçlendiler. Onların tek sığınağı birbirlerine duydukları sevgi ve ailelerine olan bağlılıktı. Zorluklarla başlayan hayatları onları daha dirençli ve kararlı yapmıştı. Bundan sonra onları daha da zorlu günler bekliyordu. Ancak Ali ve Zeynep her zaman olduğu gibi bu hayatı omuz omuza birlikte göğüsleyeceklerdi. Toprak kaymasının ardından Ali ve Zeynep'in hayatı köklü bir değişime uğradı. Evlerinin bir kısmı hasar görmüş, tarlaları ise neredeyse tamamen harap olmuştu. Tarlaları bir zamanlar hayat doluyken, şimdi sadece taşlar ve toprak yığınlarıyla kaplıydı. Bu görüntü, Ali'nin içindeki umudu kırmaya yetmişti. Ellerinde ne varsa kaybetmişlerdi ve hayat bir kez daha onları acımasızca sınamıştı. Aile, ellerinde kalan azıcık mal varlığıyla hayatta kalmaya çalışırken, köydeki diğer aileler de aynı zorlukları yaşıyordu. Köyün muhtarı, köy halkına yardım etmek için kasabaya gidip destek arayacağını söyledi. Ancak kasabadan gelen yardım yavaş ilerledi. Geciken yardım ve sürekli artan ihtiyaçlar, Ali ile Zeynep'i kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bıraktı. Aile, bu zorlu dönemi atlatabilmek için var güçleriyle mücadele etmek zorundaydı. Umutsuzluk, ağır bir gölge gibi üzerlerine çöktü. Ali, tarlalarını yeniden ekebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya başladı. Tarlada tek başına kazma sallıyor, toprağa işliyordu. Ancak toprak sanki ona sırt çevirmiş gibiydi. Toprak kaymasının ardından bu topraklardan verim almak neredeyse imkansız hale gelmişti. Geceler boyunca elleri nasır tutmuş, sırtı ağrılarla dolmuştu. Yorgun bedeni, ruhunun da aynı derecede yıprandığını hissettiriyordu. Zeynep, Ali'nin bu durumunu gördükçe daha da içi acıyordu. Ancak onun da yapabileceği şeyler sınırlıydı. Zeynep, Ali'nin üzerindeki yükü hafifletmek için elinden geleni yaptı. Sabah erkenden kalkıp dağlara çıkar, yabani otlar ve bitkiler toplardı. Bu bitkileri pazara götürüp satmaya çalıştı. Bu, aileye küçük de olsa bir gelir sağladı. Ancak bu iş hem fiziksel hem de duygusal olarak onları yıpratıyordu. Zeynep, dağların sessizliğinde tek başına yürürken içindeki korku ve endişeyle boğuşurdu. Her gün çocuklarına yiyecek bir şeyler bulabilecek miydi? Ali daha ne kadar bu yükü taşıyabilirdi? Bu sorular Zeynep'in aklını sürekli meşgul ediyordu. Köydeki diğer aileler de benzer zorluklarla boğuşurken köyde dayanışma ruhu güçlenmeye başladı. Köylüler Ali ve Zeynep'e yardım etmek için ellerinden geleni yaptılar. Kimi zaman bir kap yemekle, kimi zaman tarlada bir çift el yardımıyla destek oldular. Ancak kuraklık ve zorlu hava koşulları köyün tamamını etkileyen bir sorun haline gelmişti. Yağmur yağmıyor, toprak çatlamaya devam ediyordu. Ali ve Zeynep'in umutları tükenmeye yüz tutarken köyde dedikodular başladı. Bazı köylüler dağın öfkesinin köyü terk ettiğini ve burada yaşamın artık sürdürülemez olduğunu söylemeye başladı. Bu dedikodular Ali ve Zeynep'in yüreğine ağır bir yük gibi oturdu. Zaten zor durumda olan aile bu sözlerle daha da sarsıldı. Zeynep çocuklarını her gece yatağa yatırırken
Onların yüzlerine bakar, kendisine aynı soruyu sorardı. Daha ne kadar dayanabileceğiz? Ali ise her sabah tarlaya çıkarken artık içindeki umudu zorla ayakta tutuyordu. Kimi günler toprağı işlerken kendisini ağlarken buluyordu. Ama bu gözyaşlarını Zeynep'ten ve çocuklarından sakladı. O, aileye umut olmak zorundaydı. Bir gün Ali'nin ağır bir hastalığa yakalandığı haberi köyde yayıldı. Zorlu çalışma şartları ve sürekli stres Ali'nin bedenini zayıflatmıştı. O sabah tarladan döndüğünde başı dönüyor, ayakları tutmuyordu. Zeynep, Ali'nin bu halini görünce korkuyla ona koştu. Ali, zorla birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. Zeynep çocuklarının korku dolu bakışları arasında Ali'yi eve taşıdı. Ali yatağa düşmüştü ve çalışamaz hale gelmişti. Bu durum Zeynep'i derinden etkiledi. Evin geçimi ve çocukların geleceği için artık tek başına mücadele etmek zorundaydı. Zeynep o gece yatağında sabaha kadar uyuyamadı. Ali'nin solgun yüzüne bakarken içinde yükselen çaresizliği bastırmaya çalıştı. Çocukları evin masum sessizliğinde uyuyorlardı. Ancak Zeynep uyumamalıydı. O, ailesini ayakta tutmalıydı. İçindeki çaresizlikle boğuşurken, içindeki gücü bulup yeniden ayağa kalkmaya karar verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yatağından kalktı ve mutfağa geçti. Her zamanki gibi kahvaltı hazırladı. Ali, hastalığından dolayı yemek yemeyi reddettiğinde Zeynep nazikçe elini tuttu ve "Bunu aşacağız," dedi. Çünkü pes etmek bu aile için asla bir seçenek değildi. Zeynep pes etmemeye ve ailesini ayakta tutmaya kararlıydı. Ali'nin yerine tarlaya gidip çalıştı, hayvanları besledi, çocukları okula gönderdi ve kasabaya gidip pazarda ürün sattı. Günler boyu süren bu yoğun tempo onu fiziksel olarak yorsa da içindeki kararlılığı kırmadı. Zeynep'in içindeki sevgi ve sorumluluk onu ayakta tutuyordu. O, Ali için, çocukları için güçlü olmak zorundaydı. Dağın eteklerindeki bu evde umut hala var olmalıydı. Çünkü bu ev sadece 4 duvar ve bir çatıdan ibaret değildi. Bu ev, bir ailenin umudu, sevgisi ve hayata tutunma çabasıydı. Köy halkı, Zeynep'in bu mücadelesini gördükçe ona daha çok destek oldu. Köydeki kadınlar, ona yardım etmek için ellerinden geleni yaptılar. Zeynep'in bu azmi ve dirayeti köydeki herkese ilham verdi. Zeynep, bir anne olarak değil, aynı zamanda bu köyün ruhu, umudu olmuştu. Her sabah dağın eteklerine bakıp, "Bugün de mücadele edeceğiz," diyerek günü karşıladı. Çünkü Zeynep biliyordu ki bu mücadele sadece onlar için değil, köydeki herkes içindi. Ali, yatağında uzanırken Zeynep'in güçlü duruşunu izler ve onun ne kadar cesur olduğunu düşündükçe içi hem umutla hem de minnettarlıkla dolardı. O an anladı ki bu zorlu hayatı birlikte sürdürdükleri sürece umutsuzluğun gölgesi ne kadar karanlık olursa olsun bir ışık hep var olacaktı. Zeynep bu ışığın kendisiydi. Aile bu zorlu dönemle başa çıkarken aslında içlerinde daha önce fark etmedikleri bir gücü keşfetmişlerdi. Ve bu güç onları ayakta tutacak, umutsuzluğun gölgesinde bile onları ışığa doğru götürecekti. Ali'nin hastalığı Zeynep'i derinden sarsmıştı. Ancak bu sarsıntı onu yıkmak yerine daha da güçlendirdi. Zeynep artık sadece bir anne ve eş değil, aynı zamanda bu ailenin umudu ve dayanağıydı. Ali'nin yatağında yattığı günlerde Zeynep onun tedavisi ve çocuklarının bakımı için gece gündüz demeden çalışmaya başladı. Evin işlerini, tarlayı, hayvanları ve pazarda satacakları ürünleri bir arada idare etmek kolay değildi. Ama Zeynep
Ali'ye ve çocuklarına olan sevgisiyle her gün yeniden ayağa kalktı. Her sabah, "Bugün de mücadele edeceğiz," diyerek güne başlıyordu. Köy halkı Ali'nin hastalığını duyduğunda Zeynep ve ailesinin etrafında kenetlendi. Köydeki dayanışma ruhu hiç olmadığı kadar güçlendi. Kadınlar Zeynep'e el işlerinde yardımcı oldular. Elde ettikleri ürünleri pazara götürüp sattılar. Köyün erkekleri Ali'nin tarlasını ekip biçmek için kolları sıvadılar. Herkes Zeynep'in yükünü hafifletmek ve bu ailenin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak için ellerinden geleni yapıyordu. Bu dayanışma Zeynep'in umudunu kaybetmemesi için ona güç verdi. Her akşam köylülerle birlikte oturup çay içerken içindeki karanlık gölgelerin biraz daha dağıldığını hissetti. Zeynep, köydeki diğer kadınlarla birlikte el işleri yapmaya başladı. İplerden dokuma işleri, köyde yetişen otlardan hazırlanan sepetler, pazara götürülüp satılacak her türlü ürün, Zeynep'in sabrı ve emeğiyle hayat buldu. Pazara gittiğinde orada elde ettiği küçük gelir, evin geçimine büyük bir katkı sağladı. Zeynep'in azmi ve çalışkanlığı, köydeki diğer insanlara da ilham oldu. Zeynep'in bu azmi, köydeki kadınları bir araya getirdi. Birlikte çalışıp, birlikte üretmeye başladılar. Her gün bir araya gelip, ellerinde ne varsa ortaya koydular. Köylüler, Zeynep'ten ilham alarak tarlalarını yeniden ekmeye, hayvanları beslemeye başladılar. Herkes birbirine destek oldu. Her evde bir umut ışığı yanmaya başladı. Bu dayanışma, köydeki umutsuzluğu yavaş yavaş silip süpürdü. Köyde artık bu zorlukların üstesinden geleceğiz inancı hakimdi. Zeynep'in sabrı ve sevgisi Ali'yi de hayata döndürmeye başladı. Ali, yatağında uzanırken Zeynep'in ona her sabah "Bir gün daha geçti ve biz hala buradayız," demesi Ali'ye güç verdi. Ali'nin gözleri her geçen gün daha da umutla dolmaya başladı. Bu zorlu günlerin ardından köye uzun zamandır beklenen yağmurlar yağmaya başladı. Yağmur damlaları, tarlaların üzerini kaplayan çatlamış toprağı yumuşattı. Köyde hayatın yeniden doğuşunun müjdecisi oldu. Tarlalar yeniden yeşermeye başladı. Bu sadece doğanın değil, aynı zamanda köydeki insanların umutlarının da yeniden doğuşuydu. Ali ve Zeynep tarlalarına tekrar ekin ekmek için sabırsızlanıyordu. Bu sefer köydeki herkesin yardımıyla tarlaları daha verimli olacaktı. Köy halkı zorlukların üstesinden birlikte gelmenin sevincini yaşarken, bu birliktelik onların hayatında unutulmaz bir yere sahip oldu. Zeynep ve Ali, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için bu sefer daha büyük bir azimle çalışmaya başladılar. Ali, yeniden tarlada çalışabilecek kadar güçlendiğinde, Zeynep'in elinden tutup onu tarlaya götürdü. "Bu topraklar bizim hayatımız," dedi. Zeynep'in gözlerinden süzülen yaşlar, içinde biriken tüm duyguları açığa vurdu. Bu, sadece bir tarlanın yeniden ekilmesi değil, aynı zamanda bir ailenin yeniden hayata tutunmasıydı. Köydeki herkes, bu ailenin mücadelesine tanıklık etmiş ve onlarla birlikte bu zorlu yolculuğu paylaşmıştı. Zeynep ve Ali, tarlalarını yeniden ekmeye başladılar. Her gün, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya gidiyor, akşamları ise çocuklarıyla birlikte sofraya oturuyorlardı. Tarlaları bereketle dolmaya başladığında Ali'nin gözlerindeki umut ışığı daha da parladı. Zeynep çocuklarına bakarken içindeki huzurun geri geldiğini hissetti. Onların küçük ama sıcacık evinde artık zorluklar kadar umut ve sevgi de vardı. Günler böyle akıp giderken köydeki insanlar Zeynep ve Ali'nin hikayesini bir kahramanlık destanı gibi anlatmaya başladılar. Onlar dağın eteklerindeki bu küçük evde umutsuzluğa rağmen mücadele eden, sevgi ve dayanışmayla ayakta kalan bir aile olmuşlardı. Herkes bu ailenin gücünden ve kararlılığından ilham aldı.
Köyde hayatın en zor anlarında bile birlikte olmanın ve birbirine destek olmanın ne kadar değerli olduğunu anladılar. Zeynep ve Ali emeklerinin karşılığını nihayet almaya başladılar. Ali sağlığına kavuşmuş, yeniden tarlada çalışmaya başlamıştı. Zeynep ise her sabah Ali ile birlikte tarlaya çıkıyor, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için var güçleriyle çalışıyordu. Tarlaları bereketle doldu, hayvanları güçlendi. Dağın eteklerindeki evlerinde artık sadece zorluklar değil, birlikte geçirilen güzel günler ve umut dolu anlar vardı. Bu hikaye sadece Zeynep ve Ali'nin değil, tüm köy halkının mücadelesinin bir sembolü oldu. Köydeki herkes zorlukların üstesinden birlikte gelmenin ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gördü. Zeynep ve Ali, dağın eteklerindeki evlerinde çocuklarıyla birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeye devam ettiler. Onların hikayesi, köyde nesiller boyu anlatılacak bir masala dönüştü. Umutla doğan yeni bir gün. Onların hayatında yeni bir başlangıç, köyde ise bir dayanışma destanı olarak hafızalara kazındı. Bir zamanlar güzelliği ve refahıyla ünlü olan Altınova Krallığı'nda Kral Arwen'in adaletli yönetimi altında huzur içinde yaşayan bir halk vardı. Bu krallık verimli toprakları, gür ormanları ve muhteşem sarayıyla her açıdan büyüleyiciydi. Kral Arwen, krallığın sevgilisi, sadık ve bilge bir hükümdardı. Karısı Kraliçe Elara'nın annesi öldüğünde Arwen'in tek varisi genç Prenses Elara olmuştu. Elara, annesinin ölümünden sonra babasıyla birlikte büyümüş, onun sevgisi ve desteğiyle hayata tutunmuştu. Saray, Elara için güvenli bir yuva, babası ise hem koruyucusu hem de en büyük dayanağıydı. Ancak bu huzur, Kral Arwen'in yeniden evlenmesiyle yerini karanlık günlere bırakacaktı. Kral Arwen bir süre sonra Kraliçe Morgana ile evlendi. Morgana, zarif, güzel ve dışarıdan bakıldığında nazik bir kadın olarak görünüyordu. Sarayın kapısından içeri girdiğinde herkes onun krallığa getirdiği yenilikleri ve neşeyi memnuniyetle karşıladı. Ancak bu zarif kadının iç yüzünü kimse bilmiyordu. Morgana, tahtı ve gücü elde etmek için krallığın tek varisi olan Elara'ya karşı derin bir nefret besliyordu. Morgana, tahtı ve krallığı tamamen ele geçirme arzusuyla yanıp tutuşurken, Prenses Elara'yı yolundan çekmek için karanlık planlar yapmaya başladı. Elara, babasının evliliği ile birlikte değişen saray düzenine ayak uydurmaya çalıştı. Morgana ilk başta ona nazik ve şefkatli davranıyordu. Fakat zamanla Elara, Morgana'nın gerçek niyetlerini fark etmeye başladı. Morgana, Elara'yı babasının gözünden düşürmek için haince planlar kuruyordu. Önce Elara'yı sarayda yalnızlaştırmak için harekete geçti. Hizmetkarlar ve sarayın ileri gelenleri, Morgana'nın etkisi altında Elara'ya karşı soğuk davranmaya başladılar. Morgana, Elara'nın krallıkta bir tehdit olduğu, sorumsuz ve şımarık bir prenses olduğu söylentilerini yaydı. Elara, sarayın koridorlarında yürürken fısıltılar duymaya başladı. Bakışlar ona artık hayranlık değil, şüpheyle doluydu. Bu dedikodular, Elara'yı derin bir yalnızlığa sürükledi. Eskiden arkadaş olarak gördüğü soylular ve saray çalışanları artık ona yabancı gibiydiler. Elara, sarayın içinde bir yabancıya dönüşmüştü. Babası, Kral Arwen, bu değişimi fark etmiyor, Morgana'nın nazik ve destekleyici tavırlarına güveniyordu. Morgana, Kral Arwen'in gözünü boyamak için Elara'ya karşı karanlık planlarını ustalıkla uyguluyordu. Elara'nın saraydaki itibarı giderek zayıflarken, Morgana onun büyücülükle uğraştığını ve krallığın huzurunu bozmak için karanlık güçlerle işbirliği yaptığını yaydı. Bu iftiralar, Elara'nın zaten yalnızlaşmış olan hayatını daha da zorlaştırdı. Elara, kendisine atılan bu iftiralarla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Babasının yanına gidip
ona her şeyi anlatmak istedi. Ancak Kral Arwen, Morgana'nın etkisi altında kızına karşı mesafeli bir tavır sergilemeye başlamıştı. Elara, babasının gözlerindeki şüpheyi gördüğünde kalbindeki güven kırılıyordu. Morgana, adım adım planını uygularken, Elara'yı kralın gözünde tamamen düşürmek için en büyük darbesini vurmaya karar verdi. Morgana, Elara'nın kendi öz annesinin ölümünden sorumlu olduğunu fısıldamaya başladı. Bu söylentiler krallıkta hızla yayıldı ve Kral Arwen'in kulağına kadar ulaştı. Kral Arwen, bu dedikodular karşısında şoktaydı. Kendi kanından olan kızının annesinin ölümüne sebep olmuş olabileceği fikri, onun kalbini derinden yaraladı. Arwen, sevdiği ve güvendiği kızı hakkında bu tür şüphelerle dolup taşarken, Morgana da bu şüpheleri körüklemek için her türlü entrikayı çevirdi. Elara'nın annesinin ani ölümü, krallıkta yıllardır bir gizem olarak kalmıştı. Morgana, bu gizemi kullanarak Elara'yı suçlamak için sahte deliller üretti ve saraydaki herkesi ona karşı kışkırttı. Artık Elara'nın mahkemeye çıkarılma vakti gelmişti. Kral Arwen, kızına duyduğu sevgiyi ve güveni tamamen yitirmiş bir şekilde Elara'yı krallığın önünde yargılama kararı aldı. Mahkeme günü geldiğinde sarayda büyük bir kalabalık toplandı. Elara, başı dik bir şekilde, iftiraların ve yalanların gölgesinde babasının karşısına çıktı. Kalbi kırık ancak suçsuzdu. Kral Arwen, kızının suçlamalar karşısındaki duruşunu izlerken kalbindeki sevgi ve şüphe arasında parçalanıyordu. Morgana ise her zamanki zarif tavrıyla Elara'nın suçluluğuna dair kanıtları sunarken halkın gözleri önünde bir zafer kazanıyordu. Elara, kendisine kurulan bu komplonun ortasında babasının gözlerinde gördüğü soğuklukla yıkıldı. Babası tarafından bile yalnız bırakılmıştı. Kendini savunmaya çalışsa da Morgana'nın ustaca hazırladığı bu hain planın içinde yapayalnızdı. Mahkemede ona karşı kullanılan sahte deliller ve tanıklıklar, krallıkta Elara'nın artık bir hain olarak görülmesine sebep oldu. Kral Arwen, içindeki babalık sevgisiyle savaşıyordu. Ancak Morgana'nın büyüsüne kapılmış, Elara'nın masumiyetine inancını yitirmişti. Sonunda Kral Arwen, ağır bir yürekle Elara'yı krallıktan sürgün etmeye karar verdi. Prenses Elara, kendisini savunacak birini bulamamış, ihanete uğramış bir prenses olarak sarayı terk etti. Arkasında babasına duyduğu sevgi ve güvenin kırıntılarını, sarayın duvarları arasında yankılanan haksız suçlamaları bıraktı. Krallıktan sürgün edilirken, içindeki acı ve hayal kırıklığı onu bir daha asla aynı kişi yapmayacak kadar derindi. Elara, krallığın kapılarından çıkarken, külleri arasında yeniden doğacağı yolculuğuna doğru ilerledi. Bu ihanet, Elara'nın içindeki ateşi tutuşturdu. Karanlığın içinde doğan bu ihanet, onu acıyla sınasa da, aynı zamanda yeni bir gücün tohumlarını da ekti. Elara, yıkıldığı yerden tekrar ayağa kalkacak ve bu karanlık yolculuk, onu külleri arasında yükselen bir prenses yapacaktı. Morgana, Elara'yı yok ettiğini düşünse de, bilmediği şey, Elara'nın karanlıkta güçlendiğiydi. Elara, sürgün yolunda ilerlerken, içindeki ışık yeniden yanmaya başlamıştı. Küllerinden doğan bir prensesti o ve henüz hikayesi bitmemişti. Elara, krallıktan sürgün edildikten sonra, karanlık ve uzak ormanların derinliklerine doğru yol aldı. Bu ormanlar, krallığın sınırlarının ötesinde, kimsenin bilmediği tehlikelerle doluydu. Sarayda geçen rahat hayatı geride bırakmış, zorlu bir hayatta kalma mücadelesiyle baş başa kalmıştı. Her adımında yalnızlık ve ihanetin yarattığı keder ruhunu ağırlaştırıyordu. Ancak bu orman, Elara'nın kaderini değiştirecek sırlarla doluydu. Geceleri, ormanın sessizliğinde annesinin sesini duyar gibi oluyordu. Fısıldayan rüzgarlar,
ona geçmişin derinliklerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Bir gece, yıldızsız ve karanlık bir gecede, Elara ormanın derinliklerinde eski bir tapınak kalıntısına rastladı. Bu tapınak, yıllar önce unutulmuş, gizemini koruyan bir yerdi. Elara, içindeki garip bir hisle tapınağa yaklaştı. Tapınağın merkezinde, üzeri ince bir toz tabakasıyla kaplanmış eski bir sandık buldu. Sandığı açtığında, içinde annesinden kalan bir kolye ve bir el yazması buldu. Kolyeyi eline aldığında, içinde bir sıcaklık hissetti. Bu, annesinin sevgisiyle doluydu. El yazması ise, Elara'nın annesinin kadim bir soydan geldiğini anlatıyordu. Annesi, büyülü güçlere sahip bir koruyucuydu. Krallığı, nesiller boyu karanlık güçlerden koruyan kadim bir soyun son temsilcisiydi. Morgana'nın bunu bildiğini ve annesinin ölümünden sonra bu gücün Elara'ya geçtiğini fark ettiğini anladı. Elara, tapınağın sessizliğinde bu gerçekle yüzleşirken annesinin ona miras bıraktığı gücün ne anlama geldiğini anlamaya başladı. Kolyeyi boynuna taktığında annesinin ruhunu hissetti. Bu güç sadece onu değil, tüm krallığı korumak için ona emanet edilmişti. Küllerinden doğmanın ne demek olduğunu bu karanlık ormanda annesinin rehberliğinde öğrenecekti. Elara, tapınağı keşfettikten sonra annesinin ona bıraktığı mirası anlamak ve kontrol etmeyi öğrenmek için ormanda kalmaya karar verdi. Ormanın içinde hayatta kalmayı öğrenirken, aynı zamanda annesinin öğretileriyle büyülü güçleriyle bağlantı kurmaya başladı. El yazmasında yazan eski büyüleri okuduğunda doğanın enerjisini içinde hissetti. Bu enerji ona hem güç hem de huzur veriyordu. Ormanda geçirdiği zaman boyunca Elara yalnız olmadığını fark etti. Annesinin ruhu ona rehberlik ediyordu. Rüzgarların fısıltısında, ağaçların hışırtısında annesinin sesini duyuyor, ona yol gösteriyordu. Bir gün ormanın derinliklerinde yaşlı bir bilge kadınla karşılaştı. Bu kadın, yüzünde yılların izlerini taşıyan, bilge bakışlarıyla Elara'ya yaklaşan biriydi. Elara, bu kadının sıradan biri olmadığını hemen anladı. Bilge kadın, Elara'ya annesinin gerçek mirasını açıkladı. Annesi, krallığı korumak için karanlık güçlerle savaşmış ve bu uğurda hayatını feda etmiş güçlü bir büyücüydü. Elara, bu gerçeği öğrendiğinde içindeki gücün ve sorumluluğun farkına vardı. Annesinin onu korumak için yaptığı fedakarlığın büyüklüğünü anladı ve kendi yolculuğunda bu mirası sahiplenmeye karar verdi. Elara, bilge kadının yardımıyla annesinin büyü ve bilgi mirasını öğrenmeye başladı. Geceleri, yıldızların altında, ormanın gücüyle iç içe geçerek büyü yapmayı öğrendi. Bu süreçte kendini fiziksel ve ruhsal olarak güçlendirdi. Annesinin gücü artık onun içinde büyüyordu. Ormanda hayatta kalmak için verdiği mücadele, onu sadece daha dayanıklı değil, aynı zamanda daha bilge yaptı. Karanlık ormanda hayatta kalmayı öğrenirken içindeki gerçek gücü de keşfetti. Külleri arasında yeniden doğmaya başladı. Eski Elara'yı geride bırakarak kendisini yeni bir kimlikle buldu. Elara, ormandaki bu zorlu süreçte yalnız olmadığını da fark etti. Ormanda Morgana'nın kurbanı olmuş, haksız yere sürgün edilmiş insanlarla karşılaştı. Bu insanlar, Morgana'nın krallıkta kendi gücünü sağlamlaştırmak için sürgüne gönderdiği masum kişilerdi. Onlar da Elara gibi Morgana'nın kötülüğünün kurbanı olmuşlardı. Elara bu insanları etrafında topladı ve onları korumaya başladı. Annesinin büyüsünden aldığı güçle onları karanlık ormanın tehlikelerinden korudu. Elara'nın liderliğinde bu insanlar yeniden umut buldu. Onun etrafında toplanarak adaletin yeniden sağlanması için bir araya geldiler. Elara,
sürgündeki bu insanların gözlerinde gördüğü umut ve inançla krallığa geri dönme kararını güçlendirdi. Artık yalnız değildi. Yanında kendisi gibi acı çeken, adalet arayan insanlar vardı. Onların desteğiyle Elara içindeki gücün ve kararlılığın farkına vardı. Annesinin ona bıraktığı miras sadece büyülü bir güç değil, aynı zamanda krallığını ve halkını koruma sorumluluğuydu. Küllerinden doğmanın anlamını şimdi daha iyi anlıyordu. Bu sürgün onu zayıf düşürmek yerine yeniden güçlü bir prenses yapmıştı. Elara, gücünü tam anlamıyla kontrol etmeyi öğrendiğinde artık krallığa geri dönmenin zamanının geldiğini anladı. Annesinin mirası ona sadece güç değil, aynı zamanda krallığa dair bir vizyon da bırakmıştı. Bu vizyon, krallığın huzur içinde adil bir şekilde yönetildiği bir gelecek vaat ediyordu. Elara, halkının içinde büyüyen huzursuzluğu ve Morgana'nın baskıcı yönetimini duyduğunda içinde yanan intikam ateşi adalet arayışına dönüştü. Küllerinden doğan Elara artık zayıf ve korunmasız bir prenses değil, hakkını geri almak ve halkını kurtarmak için kararlılıkla yola çıkan güçlü bir savaşçıydı. Elara, sürgünde geçirdiği bu zaman boyunca öğrendiği her şeyi krallığa geri dönmek ve hakkını geri almak için kullanmaya kararlıydı. Ormandaki müttefikleriyle birlikte bir plan hazırladı. Karanlık ormanda büyüttüğü gücüyle krallığı ve babasını Morgana'nın elinden kurtarmak için geri dönecekti. Bu kez yalnızca bir prenses değil, halkı için savaşacak bir lider olarak geri dönmeye hazırdı. Elara, içindeki ışığı ve gücü bulmuştu. Şimdi onları özgür bırakmanın zamanı gelmişti. Küllerinden doğmuştu ve artık adaletin zamanıydı. Elara ormanın derinliklerinde güçlenip annesinin mirasını tam anlamıyla benimserken, yanında topladığı sürgünlerden ve krallığın içindeki birkaç sadık müttefikten oluşan bir ordu hazırlamıştı. Bu ordu, Morgana'nın zulmüne ve baskıcı yönetimine karşı mücadele etmeye hazır, adaletin yeniden sağlanmasını isteyen insanlardan oluşuyordu. Elara, artık sadece sürgündeki bir prenses değil, halkı için savaşmaya hazır güçlü bir liderdi. Krallığa dönüş kararı aldığında, halk arasında fısıltılar yayılmaya başlamıştı. Elara'nın dönüşü, krallığın dört bir yanında umut ışığını yeniden alevlendirdi. Morgana'nın gölgesi altında ezilen halk, gerçek liderlerinin geri döndüğünü hissetti. Morgana, Elara'nın geri dönüşünü haber aldığında, bu tehdidi hemen savuşturmak için harekete geçti. Kral Arwen'e, Elara'nın krallığın huzurunu bozmaya çalışan bir hain olduğunu ve krallığı ele geçirmek için geldiğini söyledi. Kral Arwen, hala Morgana'nın etkisi altındaydı ve kızına duyduğu güven kırıklığı içindeydi. Ancak sarayın dışındaki halk, Morgana'nın gerçek yüzünü çoktan anlamıştı. Elara'nın sürgüne gönderilişinin ardındaki hain planlar ortaya çıkmaya başlamış, halk arasında Morgana'ya duyulan nefret gün geçtikçe artmıştı. Elara'nın krallığa dönüşü, halk için bir kurtuluş, adaletin yeniden sağlanması için bir umut ışığıydı. Elara, orduyla birlikte krallığın kapılarına dayandığında, Morgana onun karşısına çıkmak zorunda kaldı. Morgana, Elara'yı durdurmak için kara büyüye başvurdu. Karanlık güçleri çağırarak Elara ve ordusunu krallığın kapılarından uzak tutmaya çalıştı. Kara büyü gökyüzünü kararttı ve krallığın üzerinde karanlık bir gölge yarattı. Ancak Elara korkusuzca ilerledi. Annesinin mirası olan ışık gücü içinde parıldıyordu. Morgana'nın karanlık büyülerine karşı Elara'nın ışığı karanlığı delip geçecek kadar güçlüydü. Elara, annesinin öğrettiği büyülerle Morgana'nın karanlık güçlerini etkisiz hale getirmeye başladı. Krallığın taht salonunda iki kadın karşı karşıya geldi. Morgana'nın gözleri öfke ve nefretle doluydu.
Elara ise kararlılık ve adaletin ışığını taşıyordu. Kral Arwen, bu karşılaşmaya tanık olurken, yaşananların gerçeğini görmeye başladı. Elara, babasının önünde Morgana'nın gerçek yüzünü ve ihanetlerini birer birer ortaya döktü. Morgana'nın sarayı ve krallığı ele geçirmek için nasıl yalanlar söylediğini, kraliçeyi öldürdüğünü ve Elara'ya iftiralar atarak krallıktan sürdürdüğünü açıkladı. Kral Arwen bu gerçeği duyduğunda kızının masumiyetine dair içindeki tüm şüpheler dağıldı. Ancak bu gerçekle yüzleşmek için çok geç kalmıştı. Morgana güçten vazgeçmeye niyetli değildi. Elara'nın açıklamalarıyla köşeye sıkıştığını hissettiğinde son bir kez daha karanlık büyüye başvurdu. Elara ve Morgana arasında büyük bir savaş patlak verdi. Bu sadece iki kadın arasında değil, aynı zamanda ışık ve karanlık, hak ve ihanet arasındaki bir savaştı. Morgana, karanlık büyülerini kullanarak Elara'yı yenmeye çalıştı. Ancak Elara, ormanda geçirdiği zaman boyunca öğrendiği her şeyi kullanarak Morgana'nın büyülerine karşı durdu. Elara'nın içindeki ışık, annesinin ona miras bıraktığı güç, Morgana'nın karanlık büyülerini tek tek etkisiz hale getirdi. Morgana, Elara'nın gücüne karşı duramayacağını anladığında son bir hamleyle Elara'yı yok etmeye çalıştı. Elara'ya doğru karanlık bir büyü gönderdi. Bu büyü sadece Elara'yı değil, aynı zamanda onun etrafındaki tüm insanları da yok edecek kadar güçlüydü. Ancak Elara, annesinin ona öğrettiği fedakarlığı hatırladı. Kendini korumak yerine halkını korumayı seçti. Elara, ışık gücünü tüm halkının etrafında bir kalkan gibi kullanarak Morgana'nın karanlık büyüsünü geri çevirdi. Bu cesur fedakarlık, karanlık büyüyü Morgana'ya geri döndürdü. Morgana, karanlık büyüsünün kendisini nasıl yok ettiğini anlayarak korkuyla geri çekilmeye çalıştı. Ancak artık çok geçti. Kendi karanlık büyüsü onu ele geçirdi ve gözlerinin önünde kül haline dönüştü. Elara, alevlerin içinde yükselen adaletle zaferini ilan ederken, Morgana'nın küle dönüşen bedeni, onun karanlık planlarının sonunu simgeliyordu. Elara, külleri arasında zafer kazanmış bir prenses olarak, krallığına yeniden barışı ve adaleti getirdi. Kral Arwen, tüm bu olanlara tanıklık ettikten sonra, kızının gücünü ve cesaretini gördü. Elara'nın karşısında diz çökerek ondan af diledi. Elara, babasının gözlerinde gördüğü pişmanlık ve acıyı hissederek ona yaklaşırken içindeki kırgınlığı ve acıyı saklayamadı. Ancak halkının ve krallığının geleceği için bağışlayıcı olmayı seçti. Elara, babasına duyduğu sevginin ve krallığa olan bağlılığının kişisel acısının üstünde olduğunu gösterdi. Babasına sarıldığında krallıkta adaletin ve sevginin yeniden hüküm süreceğini biliyordu. Elara tahtta otururken krallığa barışı, adaleti ve ışığı geri getirdi. Morgana'nın gölgesi krallıktan silindi. Halk Elara'nın liderliğinde yeniden bir araya geldi. Onun cesaretini ve fedakarlığını yürekten destekledi. Elara, annesinin mirasını yaşatarak krallığını koruyan ve halkını adaletle yöneten bir kraliçe oldu. Küllerinden doğan prenses olarak anılan Elara'nın hikayesi, sadece bir prensesin değil, aynı zamanda adaletin, sevginin ve fedakarlığın gücünün hikayesi olarak krallığın dört bir yanında anlatılmaya başlandı. Elara, her gece krallığın yüksek tepelerinden yıldızlara bakarak annesinin ruhunun ona rehberlik ettiğini hissederdi. Krallığı adaletle, cesaretle ve sevgiyle yönetirken içindeki ışık hiç sönmedi. Küllerinden doğmuş, alevlerin içinde adaleti yükseltmiş bir kraliçe olarak Elara'nın adı ve hikayesi nesiller boyu yaşatılacaktı.